Türkiye gizlice nükleer silah geliştirmiş olabilir mi? Yani nükleer bir envantere sahip olabilir mi? Türkiye ile ilgili ortaya atılan bunca iddia nereden çıkıyor? Türk topraklarında şu an 50 civarı nükleer bomba var desem ne düşünürsünüz? Neyse uzatmadan başlayalım da ne düşüneceğinizde siz yolda karar verin. Soğuk Savaş sona erdikten sonra dünya genelinde nükleer başlık sayısında ciddi bir azalma kaydedildi. Ama hala dünyadaki nükleer silah stokları insanlığı tehdit edebilecek derecede yüksek seviyelerde. Hatta gerçek anlamda bir nükleer savaş çıksa, yani 3. Dünya Savaşı tahmin edildiği gibi bir nükleer savaş olsa belki de insanlığın sonunu getirebilir. Çünkü şu an dünya genelinde 9 devlet nükleer silaha sahip. ABD, Rusya, Çin, Fransa, İngiltere, Hindistan, Pakistan, İsrail, Kuzey Kore, bunların elinde toplam 12.200 civarı nükleer savaş başlığı var. Bunun %90'ına yakını sadece iki ülkede, ABD ve Rusya. Zaten dünyanın nükleer süper güçleri bunlar. Küresel nükleer envanterlerin genel toplamına baktığınızda her yıl sanki düşüyormuş gibi görünüyor. Bu da yanıltıcı bir silahsızlanma algısı oluşturuyor. Yani sanki dünya nükleer tehditten uzaklaşıyormuş gibi görünüyor. Ama bu düşüşün tek bir nedeni var. ABD ve Rusya'nın geçmiş yıllarda emekli ettiği eski savaş başlıklarını kademeli olarak sökmeye devam etmesi. Bunların karşılığında askeri operasyonel birliklerin kullanımında olan füzeler, uçaklar ya da denizaltılarda her an ateşlemeye hazır tutulan aktif askeri stoklar dünya genelinde yeniden yükselmeye başladı. Soğuk Savaş dönemi gibi. Yani nükleer silahtan bahsediyorsak büyük bir tehditten bahsediyoruz demektir. Ve buna sahip olan 9 devlet caydırıcılık konusunda diğerlerinin önünde ilerliyor. O yüzden sadece caydırıcılık amaçlı olarak bile bu güce sahip olmamız gerekiyor. Ki zaten Türkiye ile ilgili çok fazla iddia var. Onlar da bugünkü videomuzun konusu zaten. Türkiye'nin gizli bir nükleer güç olduğu yönündeki iddialar bugünlerde çok dile getirilse de aslında 1970'lerin sonlarından beri konuşulan iddialar. Peki bu iddialar nereden çıkıyor? Öncelikle şunu belirtmekte fayda var. Türk toplumu ciddi bir çoğunlukla nükleer silah programının başlatılmasını destekliyor. Özellikle 2025 Haziran'ında yaşanan o 12 gün savaşından sonra Türkiye'de bu yönde araştırmalar yapılmıştı. Bu kamuoyu araştırmalarında Türk halkının %71'inin milli bir nükleer silah programının başlatılmasını desteklediği ortaya çıktı. Karşı çıkanların oranı sadece %18. Yani neredeyse fikri olmayanların oranı karşı çıkanlarla aynı. Çok yakın seviyede. Bunu neden özellikle belirtiyorum? Ankara'da karar alıcılar eğer ki böyle bir girişimde bulunsa kamuoyu desteği ilk etapta arkalarında olur. İlk etapta diyorum. Çünkü bu işin bir de bedel boyutu var. Ona birazdan geliriz. İşte o etapta desteğin devam edeceğini söylemek çok da mümkün değil. Peki az önce sorduğumuz soruya tekrar dönelim. Türkiye ile ilgili bu iddialar nereden çıkıyor? Bunun elbette birkaç farklı sebebi var. Birincisi Akkuyu projesi ile ilgili beklentiler ama baştan söyleyeyim bu beklentilerin biraz altı boş. Türkiye 1955 yılında Barış için Atom Programı'na katıldı ve nükleer teknolojiyle tanışma süreci o zaman başladı. Hatta Akkuyu projesi de o zamanlarda başlamıştı normalde. Ama gerçek anlamda ilk somut adım 2010 yılında atılabildi. O da Rusya ile imzalanan Akkuyu Nükleer Güç Santrali Anlaşması sayesinde. Yaklaşık 20 milyar dolarlık devasa bir proje bu. Peki Akkuyu Nükleer Santrali Türkiye'ye nükleer silah üretmek istese bir fayda sağlar mı? Aslında çok bir faydası olmaz. Çünkü birincisi burası daha çok Rusya'nın kontrolünde olacak bir tesis. Uranyum dönüşümü gibi işlerin tamamı Rusya'daki tesislerde gerçekleştirilecek. Burada kullanılmış yakıtlardan silah sınıfı plütonyum elde edilmesini sağlayacak kimyasal yeniden işleme tesisleri Türkiye'nin sınırlarında değil. Bu kullanılmış yakıtlar Rusya'ya geri gönderilecek ya da uluslararası denetim altında depolanacak. Yani Türkiye'nin aslında burada kendi kontrolünde bağımsız bir yakıt döngüsü yok. O yüzden Akkuyu bu konuda Türkiye'nin hiçbir işine yaramayacak. Ama burada şöyle bir detay var. Bunlardan da bahsetmek gerekiyor. Her ne kadar doğrudan Türkiye'nin nükleer silah yapmayı öğrenebileceği bir proje olmasa da Türkiye'ye nükleer konusunda ciddi bir deneyim kazandıracağı da kesin. Çünkü Akkuyu projesinde çalışmak üzere binlerce genç Rusya'dan eğitim aldı ve almaya devam ediyor. Toplamda 4000 kişilik kalıcı uzman kadrosu yetiştiriliyor. 2000'den fazla Türk firması bu proje sayesinde nükleer standartlarda üretim yapmayı öğrendi. Bakın bunlar elbette nükleer silah üretebilen bir ülke haline getirmezler Türkiye'yi
şeyi. Yani tek başına yeterli değil ama bir şeylerin başlangıcı olabilir. O yüzden Akkuyu Nükleer Güç Santrali hamlesi insanların aklına Türkiye'nin gizli bir nükleer güç olma yolunda ilerlediği fikrini getirdi. Diğer ve asıl önemli sebep ise Türkiye'nin balistik füze programı. İstediğiniz kadar nükleer başlık üretin. Eğer ki bu başlıkları hedefe ulaştırabilecek stratejik taşıyıcı sistemleriniz yoksa o başlıkların hiçbir anlamı kalmaz. Yani nükleer başlığınız olacaksa onları taşıyacak balistik füzelerinizin de olması gerekiyor. Ya da taşıyabilecek seyir füzelerinizin. Türkiye J-600T Yıldırım kısa menzilli balistik füzesiyle 150 km menzilde başladı bu işe. Sonra Yıldırım 2, Bora derken 300 km menzili gördü. Ardından Tayfun füzesiyle 1000 kilometreyi zorladı. Cenk orta menzilli balistik füzesiyle 1500 kilometre konuşuldu. Ama esas bomba Saha Expo fuarında patladı. Bu ay Türkiye'nin balistik füze programındaki en radikal dönüşüm gerçekleşti ve Yıldırım Han kıtalar arası balistik füzesi tanıtıldı. MSB Ar-Ge bünyesinde tamamen yerli imkanlarla tasarlanan bir füze bu. Tahmini olarak 17,5 metre uzunluğa sahip, 35-40 ton civarı fırlatma ağırlığı var. Sıvı yakıtla çalışıyor, 4 devasa roket motoru var ve 25 Mach hızla hedefine dalıyor. Yani önlenebilmesi imkansız bir füze bu. Potansiyeliyle 1 ton üzerinde harp başlığını taşıyabiliyor. Daha da önemlisi çoklu bağımsız hedeflenebilir geri dönüş aracı entegrasyonuna da elverişli. Yani fırlatılan bölgede önceden belirlenen birden fazla noktayı aynı anda vurabilir. Tabii kıtalar arası balistik füze ürettiğiniz zaman insanların aklına doğrudan nükleer güç gelir. Çünkü bir füze deyip geçmeyin. Bunlar inanılmaz maliyetli sistemler. Böyle bir füzeyi kimse yüksek patlayıcı etkili başlıkla falan fırlatmaz. Çünkü girdiğiniz maliyete değmez bırakacağı etki. Tabii hiç kullanılmaz değil. Düşmanın en kritik noktasını vurmak isterseniz o zaman patron çıldırır. Paraya kıyarsınız ve bunu kullanırsınız. Ama genelde böyle bir kullanım söz konusu değil. Kıtalar arası balistik füzesi olan devletlerin nükleer harp başlıkları da her zaman vardır. İşte bu projeleri görünce insanların aklına yine Türkiye'nin gizli bir nükleer güç olmuş olabileceği geliyor. Son olarak da Pakistan'la Türkiye arasındaki iyi ilişkilerden dolayı insanlar bunu düşünüyor. Zaten daha geçen hafta konuşmuştuk. Suudi Arabistan'la Pakistan arasında bir askeri işbirliği anlaşması imzalandı. Ama böyle NATO'nun 5. maddesi gibi bir anlaşma. Yani birine yapılmış saldırı diğerine de yapılmış sayılır şeklinde. Türkiye'nin de buna dahil olacağı ve bu anlaşmanın Türkiye'ye bir nükleer şemsiye sağlayacağı konuşuldu. Ama esas odak noktamız tabii ki bu değil. O zaten düşük bir ihtimal. Burada esas olay Pakistan'ın Türkiye'ye nükleer başlık gönderme ihtimali. Daha çok konuşulan kısım bu. Yani tam olarak özetlersek olayı kankinde nükleer silah varken sende de vardır diye düşünülüyor. Olabilir mi? Bunu birazdan konuşacağız. Yani Pakistan kısmına birazdan çok daha detaylıca odaklanacağız. Ama öncesinde şunu belirtmekte fayda var. Türkiye'de zaten şu an hali hazırda nükleer başlık var. 50 adet civarı nükleer başlık var Türkiye'de. Türkiye 1959 yılından beri NATO'nun nükleer paylaşım kapsamına aldığı 5 ülkeden biri. Yani topraklarında ABD'nin nükleer bombalarını barındıran 5 NATO üyesinden biri. Bu doğrultuda İncirlik üstünde 50'ye yakın nükleer silah var. Tam net rakam bilinmediği için 50'ye yakın diyorum. 20 ile 50 adet arası diye gösteriliyor. Ama tabii ki az önce söylediğim kısımda çok küçük ve tatsız bir detay var. Bunların kontrolü tamamen ABD'de. Türkiye risk altında olsa bile kafasına göre bunları kullanamaz. ABD'nin onay vermesi gerekiyor. Ki ABD ve yakın çevresi zaten Türkiye için tehdit oluşturuyor. O yüzden oradaki bombaların hiçbir işe yaramayacağını bilmek için kahin olmaya gerek yok. Peki tekrar dönelim esas konuya. İncirlik'teki nükleer bombalar dışında Türkiye sınırları içerisinde nükleer bomba olma ihtimali var mı? Yani Türkiye'nin gizliden böyle bir silah gücüne ulaşmış olma ihtimali var mı? Dediğim gibi her zaman bu iddialar vardı. Son zamanlarda bölgedeki gerginlikler artınca bu iddialar da haliyle arttı ki zaten Türkiye bu konuda bir stratejik belirsizlik doktrinini benimsemiş durumda. Ama çok mümkün mü derseniz böyle iyimser bir cevap vermek çok da mümkün değil. Bundan sonra Türkiye bu yolda yürümez demiyorum ama şu ana kadar gizli saklı nükleer bir cephanelik oluşturulduğu iddiaları çok gerçekçi değil. Çünkü bunun için büyük ölçekli tesisler gerekiyor. Yine büyük ölçekli çalışmalar gerekiyor. Bunu isteyen bir devletin nükleer yakıt çevrimine yani uranyum zenginleştirme veya kullanılmış yakıtı yeniden işleme tesislerine sahip olması gerekiyor. Türkiye'de böyle bir altyapı yok ve dediğim gibi bu kadar karmaşık bir sürecin yıllarca gizli saklı yürütülmesi çok mümkün değil. Ki Türkiye'de bunca risk altında bunu gerçekleştirmez. Çünkü bu işin bir de hukuki boyutu var. Türkiye nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşması dahil bütün küresel silahsızlanma rejimlerinin aktif bir tarafı. Eğer ki buna rağmen Türk topraklarında gizli bir nükleer faaliyet izi olsa Türkiye bunu siyasi anlamda ciddi bedelini öder. Tabii ki darbeyi de öncelikle ekonomi üzerinden vururlar. O yüzden şu ana kadar geliştirilmiş bir nükleer silahın Türk topraklarında olma ihtimali bence çok çok düşük. Tabii yine aklınıza Pakistan kısmı geliyor ama en ciddi başlığa yani Pakistan boyutuna odaklanmadan önce bir şey daha konuşmakta fayda var.
Türkiye bugün her şeyi göze alsa ve nükleer silah geliştireceğim, herkes işine baksın, sizde varsa bende de olur dese, bunu başarması kaç sene sürer? Elbette tahmini rakamlardan bahsedeceğiz. Çünkü böyle bir şeye girişiyorsa Türkiye'nin zaten gizliden gizliye oluşturduğu bir birikimi olacaktır. Yani şu an söyleyeceğimiz rakamlar en kötümser rakamlar. Muhtemelen senaryo daha iyi olacak. Ama bunun için devasa yatırımlar gerekiyor ve sıfırdan başlayan programlar genellikle 10 yıl kadar sürüyor. ABD Manhattan projesine 1942 yılında başladı. Bu projede sıfırdan başlamasına rağmen 3 yıl içerisinde ilk testini yapabildi. Ama onlar bütün varını yoğunu bu işe harcadı. Zaten tarihteki en hızlı nükleer program oldu bu. Ciddi bir altyapıları vardı. Ülke geneline yayılan devasa bir nükleer sanayi kurdular. Bunu öyle başardılar. Adamlarda sınırsız imkan var. Elbette durum farklı olacak. Yine aynı böyle bir güç olan Sovyetler Birliği 4 yılda tamamladı projesini. İngiltere 5 yıl kadar sürdü. Fransa 6 yılda tamamladı. Bunların hepsi bu işi destek alarak yaptı. Çin ise Sovyetlerin de desteğini de almasına rağmen 9 yılda tamamladı. Yani 5 ile 10 yıl arası sürmesi gayet normal. Bu sıfırdan başlayan programlar için geçerli. Yani bizim için geçerli. Eğer sivil bir nükleer altyapımız olsaydı, yani eşik devletler listesinde olsaydık, o zaman iş değişiyordu. Eğer bir ülke hali hazırda elektrik üretimi veya araştırma amacıyla kurulmuş sivil nükleer reaktörlere, uranyum dönüştürme tesislerine filan sahipse iş aylarla ölçülebilecek seviyeye iniyor. Mesela İran örneğine bakalım. Sivil programında uranyumu %60 oranına kadar zenginleştirdi. Bu zenginleştirmenin üzerine İran istese birkaç hafta içerisinde, hatta altyapısı yeterliyse birkaç gün içerisinde bu malzemeyi nükleer silah derecesi olan %90 seviyesine çıkarabilir. O yüzden sivil ve nükleer altyapınız varsa işler değişir. Yani Akkuyu Nükleer Güç Santrali tamamen kontrollü ve yerli olan bir tesis olsaydı o zaman işler değişirdi. Yani kısacası Türkiye'nin bilindiği şekilde bu konuda sıfır olduğunu varsayarsak, nükleer silah elde etmek istese en az 5-10 yıl gibi bir süreye ihtiyaç var. O da varını yoğunu bu işe seferber ettiği koşullarda geçerli. Yoksa daha da uzar. Ama tabii ki eğer Türkiye bu konuda sıfırsa, bakın Türkiye'de nükleer silah olduğuna inanmıyorum şu anda ama Türkiye'nin bu konuda sıfır olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü Pakistan diye bir faktör var. Tamam, Pakistan doğrudan Türkiye'ye nükleer silah veremez. Öyle bir riske giremez. Çünkü burada ciddi bir ekonomik yıkım riski var. Pakistan ekonomisi çok fazla kronik sorunla boğuşuyor. Aynı Türk ekonomisi gibi. Onların durumu tabii ki daha da kötü. Eğer ki Pakistan ordusunun Türkiye'ye nükleer silah taşıdığı tespit edilse, dünyanın Pakistan'a uygulayacağı ekonomik yaptırımlar ülkenin tamamen çökmesine sebep olur. O yüzden böyle bir riski göze alamaz. Zaten Türkiye'de onlardan böyle bir talepte bulunmaz. Aynı şekilde bir de işin Çin faktörü var. Pakistan'ın askeri caydırıcılığı ve nükleer altyapısı büyük ölçüde Çin'in sağladığı teknolojik ve diplomatik korumaya dayanıyor. Çin yönetimi de nükleer silahların NATO üyesi bir ülkeye yayılmasına kesin olarak karşı çıkar. Pakistan da bugün koşullarda Pekin'i karşısına alarak böyle bir adım atmaz. Ve yine söylüyorum, Türkiye de ondan böyle bir şey talep etmez. Ama Türkiye'nin Pakistan'la olan iyi ilişkilerinden de ziyade Pakistan'ın nükleer silah elde etme sürecinde Türkiye'nin verdiği gizli destek hep konuşuldu. Zamanında Pakistan nükleer silah programını başlattığında Türk sanayisinin ciddi destek verdiği biliniyor. Gaz santrifüjlerinin, hassas elektronik bileşenlerinin, kontrol panellerinin filan Türkiye'deki bazı şirketler tarafından gizlice üretilip gönderildiği hep konuşuldu. Çok fazla detaya girmeyeceğim çünkü iddiaların ciddi bir kısmı ABD kaynaklı ve Türkiye'yi suçlayan iddialar. O yüzden yayılmasına vesile olmaya gerek yok ama destek vermiş midir? Elbette vermiştir. Sonuçta Osmanlı'dan gelen bir dostluk var iki ülkenin arasında. Tabii dostluk karşılıklı bir şey. Türkiye nasıl Pakistan'a yardım etmek istiyorsa Pakistan da Türkiye'ye yardım etmek isteyebilir. İster de böyle bir durumda nükleer başlık veremeyeceğine göre ne yapabilir sorusuyla birlikte meselenin en olası kısmına geliyoruz. Türkiye ile Pakistan arasında kurumsal askeri kanallar üzerinden gizli teknoloji ve mühendislik birikimi aktarılmış olabilir. Ya da Türkiye'den giden uzmanların Pakistan'daki tesislerde eğitim almış olma ihtimali her zaman var. Zaten iki ülkenin orduları 1988'deki askeri danışma grubu ve 2003 yılında daha da yükseltilen seviyeyle yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi üzerinden ciddi bir işbirliği üzerinde. Türkiye, Pakistan için önemli bir silah tedarikçisi. Batılı ülkelerin çoğu Pakistan'a ambargolar uyguluyor. Pakistan da ihtiyaçlarını bu tarafta bizden sağlıyor. Hatta 2016-2019 yılları arasında Pakistan, Türkiye'nin en büyük 3. silah ihraç pazarı oldu. Pakistan Hava Kuvvetleri personeli Türkiye'de eğitiliyor. Pakistan'ın savaş uçaklarının modernizasyonu bizde yapılıyor. Pakistan donanması için gemiler burada üretiliyor. Yani çok ciddi bir işbirliği var. Bu işbirliği içerisinde el altından hassas nükleer bilgiler örtülü şekilde Türkiye'ye sunulmuş olabilir. Bunda çok şaşıracak bir şey yok. Ama
böyle bir şey varsa da bunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz, öğrenemeyeceğiz de. Yani kısacası Türkiye bu konuda ciddi bir belirsizlik politikası yürütüyor ve bu belirsizlik politikasından dolayı sürekli Türkiye'nin nükleer başlığı var iddiaları ortalarda dolanıp duruyor. Hele ki son zamanlarda Hakan Fidan'ın iki açıklaması bu konuda şüphede olanların kafasını iyice karıştırdı. Daha doğrusu birisi açıklaması değil de açıklamaması şeklinde yorumlanabilir. Bir televizyon programında sunucu Hakan Fidan'a Türkiye'nin nükleer silahı olmalı mı gibi bir soru sordu. Hakan Fidan bu soruyu pas geçti, cevaplamadı. Son yaşanan çatışmalarda da şöyle bir şey söylemişti. İran'ın nükleer silah edinmesi Orta Doğu'da durdurulamaz bir nükleer silahlanma yarışı başlatır ve Türkiye bu dengenin dışında kalmaz. Bu açıklama zaten birçok şeyi anlatıyor. Peki bana Türkiye'nin bu işi yapması için en doğru yol ne derseniz bence Türkiye'nin kullanabileceği tek bir yol var. Bakın nükleerle ilgili atacağınız her adım size ekonomik darbe olarak, hukuki baskı olarak, ambargolar olarak geri dönecek. Türk ekonomisi de böyle bir durumda sağ olun ben Kara Murat'ım diyebilecek durumda değil. Dengeli gitmek zorundayız. Milli duygularınızı okşamak için asarız, keseriz, ne istersek yaparız demek isterdim. Ama bu ifadeler gerçekçi de değil, mantıklı da değil. Devlet mantıkla adım atar. Türkiye'nin de bence kullanabileceği en iyi yöntem nükleer denizaltı projesi. Çünkü bu proje gelecekteki uranyum zenginleştirme programını meşrulaştırmak için çok iyi bir kaldıraç olacak. Çünkü nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşmasının öngördüğü kurallar sivil nükleer tesislerdeki uranyumu çok sıkı denetliyor. Ama askeri gemilerin ve denizaltıların reaktörleri için üretilecek zenginleştirilmiş uranyumu bir istisna olarak kabul ediyor. İşte Türkiye askeri denizaltı reaktörü imalatını gerekçe gösterip uranyum zenginleştirme tesisleri kurabilir ve böylece yaptırımlara maruz kalmadan silah düzeyine yakın zenginleştirilmiş uranyum depolama imkanı bulabilir. Zaten uranyum zenginleştirmeyi o noktaya getirdiğimizde artık nükleer silahtan birkaç gün geridesiniz demektir. Birkaç gün içerisinde ya da en geç birkaç hafta içerisinde nükleer silah sahibi ülkelerden biri olabilirsiniz. Yani dünyada 10. nükleer güç olabilirsiniz. İşte bu yüzden bence en mantıklı yöntem nükleer denizaltı projesinin hızlıca ilerlemesini sağlamak. Yani kısaca özetlersek Türkiye'nin elinde nükleer başlık var mıdır? Zannetmiyorum. Türkiye nükleer silahlar konusunda sıfır durumda mıdır? Onu da zannetmiyorum. İlla ki Türkiye'ye bu konuda birikim aktarımı olmuştur. Ama tabii ki net bir şey bilmiyoruz. Bilemeyeceğiz de. Aslında siz de bilemeyeceksiniz. Onlar da bilemeyecekler. Stratejik belirsizlik dediğimiz şey zaten tam olarak bu. Her an, her sürprize açık olsunlar. Allah'a emanet olun.